Bu videomuzda sizlerle Afganistan'da şehirler arası yolculuk ederken gördüklerimizi, yaşadıklarımızı paylaşacağız. Videomuzun başlığına Afganistan'da yollar koyduk çünkü Afganistan'da yollar ve yolculuk çok ilginç. Bunu videomuzu izleyince siz de göreceksiniz. Afganistan coğrafyası yol ve yolculuk yapmak için çok zor bir coğrafya. Bir tarafta Hindukuş Dağları, kuzeyde Himalaya Dağları'nın uzantısı Pamir Dağları, yükseklikleri 4000 metreyi bulan bu dağlardan geçiyor yollar. Bu yüksek dağlarda senenin her mevsiminde kar var. Kar yolları daha tehlikeli yapıyor. Afganistan'ın diğer kesimlerindeki yollar iklim koşulları nedeniyle sürekli yer değiştiriyor ya da kapanıyor. Her yağmur sonrası yaşanan toprak kaymaları ve heyelanlar buradaki yolları sürekli kapatıyor. Afganistan'da seyahat ederken sıkça bu köy gibi toprak kayması sonucu yıkılmış köyler görüyoruz. Gene çok sık olarak heyelan sonucu kapanmış yollara rastlıyoruz. Yollarda en sık rastladığımız bir diğer şey keçiler, koyunlar, kısacası hayvanlar. Her yerdeler. Afganistan'da şehirler arası yolculuk yaparken sürekli gördüğümüz başka bir şey ise Afgan-Sovyet-Rus savaşından kalma tank enkazları. Bu tankların bir kısmı toplanıp hurdaya satılmış ama bir kısmı halen yolların kenarında. Savaşta şehit olan Afganların bedenleri öldükleri yere bırakılarak başlarına bu renkli bayrakları dikmişler. Yolculuğumuz sırasında bu bayrakları da çok sıkça görüyoruz. Afganistan'da trafik sağdan mı soldan mı akıyor emin olamıyoruz. Genellikle Toyota araçlar var. Trafikte hem sağdan hem soldan direksiyonlu araçlar görüyoruz. Çoğunun plakası yok. Bozuk yollara rağmen sürücüler araçları hızlı kullanıyorlar. Hava karardıktan sonra genelde yollar boşalıyor. Bunun sebebi güvenlik. Bu girişten sonra Afganistan seyahatimiz sırasında yollarda neler gördük, neler yaşadık birlikte izleyelim. Dünyayı sizler için köşe bucak gezmeye devam ediyoruz. Tahmin edin bakalım bu sefer neredeyiz? Afganistan'dayız. Tahar'dan Badaşan'a doğru yolculuk. Afganistan'da bir yere gitmek için yola çıkmakla gideceğiniz yere varmak çok ayrı şeyler. Şöyle ki muhtemelen yola çıktığınız araç eski model ve bakımsızdır. Yol adam boyu çukurlarla ve taşlarla doludur. Şoförünüz buna rağmen aşırı sürat yapar ve trafik kurallarına uymaz. Aslında burada kimse trafik kurallarına uymuyor. Üstüne üstlük araçların yarısı sağdan, yarısı soldan direksiyonludur. Rus Savaşı sırasında ülkeye giren sağdan direksiyonlu araçların sayısı Taliban döneminde hızla artmış. Bu nedenle trafiğin sağdan mı, soldan mı aktığı belli değildir. Aslında trafiğin resmen sağdan aktığı belirtilse de tam olarak karar verebilmiş değiller.
Diyelim ki tüm bunlara rağmen yoldasınız. Hükümet güçleriyle Taliban güçleri arasında süren çatışmanın arasında kalabilirsiniz. Başka terörist gruplar yolunuzu kesebilir. Kontrol noktalarından geçmenize, yolunuza devam etmenize izin verilmeyebilir. Hadi izin verildi diyelim, yolun bir heyelan tarafından kapandığını ya da bir sel tarafından alınıp götürüldüğünü görebilirsiniz. Afganistan'da şehirler arası yolculuk yaparken çok sıkça rastladığımız bir görüntüyü size göstermek istiyorum. Burada heyelan dediğimiz şey çok fazla oluyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz yoldan gelirken de karşımıza bu çıktı. Dağdaki bütün taşları yola yığmış ve yolu neredeyse kapatmış. Şu karşıdaki görmüş olduğunuz dağlar da aslında kayalardan oluşmuyor. Tamamen topraklardan oluşuyor. Onların etrafına kurulmuş böyle köy evleri ise çok çabukça selden heyelan halinde düşen toprakların altında kalıyor. Zaman zaman o dağdan parçaların ayrılmak üzere olduğunu biz de gördük. Bu kadar yeter mi? Yukarıda saydığım şeylerin neredeyse hepsi başımıza geldi. Şimdi aracımızla geçemedik çünkü araç altı yere değmeye başladı. Bu vadiden taşlar buraya yığılmış ve yolun o diğer tarafına biz yürüyerek geçmek zorunda kaldık. İşte bu nedenle dedik ki, Afganistan'da bir yere gitmek için yola çıkmakla oraya ulaşmak farklı şeyler. Biz de Tahar vilayeti, Talukan şehrinden, Badakhşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrine doğru yola çıkıyoruz. Afganistan'da şehirler arası yolculuk yaparken her şehre girişte irili ufaklı böyle kapılara rastlıyoruz. Bazısı gayet görkemli büyük şehirlere girerken bazısı böyle daha ufakları daha büyükleri var. Bunlar şehre girişte hem kontrol noktası olarak kullanılıyor. Yani şehre giren çıkan araçlar polis noktasında kontrol ediliyor. Hem de o şehre girildiğinin bir belirtisi. Burada da Tahar şehrine girildiğini gösteren bir şey. İşte bu kapıdan geçildiği zaman Tahar şehrine girmiş oluyorsunuz. Burada tarım gördüğünüz gibi halen eski usul öküz ve sabanla yapılıyor. Zaten tarlalar küçük olduğu için köylüler ancak kendi ihtiyaçları kadar üretebiliyor. Afganistan'da toprak çok verimli. Ekilen her şey çok çabuk ve çok verimli bir şekilde büyüyorlar. Organik ve çok lezzetli oluyorlar ama tarım çok ilkel şartlarda yapılıyor. Burada biz buna şahit olduk. Bizzat öküzle tarlanın sürüldüğünü görüyoruz. Bize bu bir olmayacak bir şeymiş gibi gelirdi. Çünkü traktörden başka bir şeye tarlanın sürülebileceğine pek inanasımız gelmezdi. Gözümüzün önünde böyle bir şey canlanmazdı. Ama şimdi bizzat şahit oluyoruz ki tarlalar burada genelde öküzle sürülüyor. Traktör hiç görmedik desek yeridir. Taşurgan geçidi. Himalaya sıra dağlarının uzantısı olan Pamir Dağları ve Hindikuş Dağları bu topraklarda. Bu yüzden Afganistan'ın büyük bir kısmında aşılması zor, zirvelerinde yaz-kış karın olduğu dağlar var. Böyle olunca da bölgelerdeki şehirlere ulaşım bir hayli zorlu bir yolculuktan sonra mümkün olabiliyor. Afganistan'da Tahar eyaletinin Talukan şehrine gitmek üzere yoldayız. Afgan-Rus Savaşı sırasında birçok Rus birliğinin pusuya düşürüldüğü Taşurgan geçidindeyiz.
Geçit gerçekten de ürpertici, sarp kayalardan oluşuyor. Mezar-ı Şerif'ten Kunduz Tahar tarafına giderken Taş Urgan geçitindeyiz. Taş Urgan geçitinin özelliği şu: Afgan-Rus savaşında burada Ruslar çok ağır zayiatlar veriyorlar. Yüzlerce tank burada Afganların kurduğu pusu sonucu imha edilip bu akarsuyun içine atılıyor. Tahar'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Fırsat olursa buradaki trafiğe ve şoförlere ayrıca değineceğim ama şimdi kısaca bir özet geçeyim. Yollar dev çukurlarla dolu olsa da, araçları dökülüyor olsa da, sanki bir Avrupa ülkesinde otobanda lüks bir araç sürüyormuşçasına hız yapıyorlar. O külüstür araçlar nasıl 130 kilometre hıza ulaşıyor, o yollarda nasıl o hızla gidebiliyor, halen şaşkınlık içerisindeyim. Araç içerisinde ölümden başkası yalan şarkısı çalıyor. Sizce de bu bir ironi değil mi? Bugün Badakhşan eyaletinin merkezi Feyzabad'a ulaşmayı umuyoruz. Ama ne mümkün. Daha önceden söylediğim gibi Afganistan'da yola çıkmak demek gideceğiniz yere varabilmek manasına gelmiyor. Tabii ki her yerde öyle ama burada bir yerden bir yere ulaşmanın önündeki engeller çok daha fazla. Böyle kapanan yollar neredeyse tamamen civardaki köylüler tarafından kazma kürekle açılıyor. Yolu kullanan araçlar dilerlerse bu köylülere bahşiş veriyor. Burada bu durumda sıkla karşılaşıldığı için yolu açanlarla yolu kullananlar arasında böyle bir ücret alışverişi oluşmuş. Yolumuza sıkça bu tür tank enkazları çıkıyor. Eskiden daha fazlaymış ama savaşın bitmesinden sonra bu tank enkazları Pakistan'a hurda olarak satılmış. Bir kısmı çok sarp yerde olduğu için bir kısmı da ibretlik olarak bırakılmış. Öyle görülüyor ki Ruslar burada ağır bir hezimete uğramış. Biraz ilerlemeden yolun gene kapalı olduğunu görüyoruz. Feyzabad'a doğru yola devam etsek mi, etmesek mi bilmiyoruz. Sel nedeniyle bizim geçeceğimiz yol zorlu geçiş noktaları oluşmuştu. Görmüştünüz, geçerken zorlandık. Burada ise yol tamamen tıkanmış. Büyük araçların geçmesi mümkün değil. Ancak ufak araçlar ve motorlar geçebiliyor. Fakat biraz önce bir sıkıntı oluştu. Orada bir silahlar patladı. İnsanlar oraya koşuştular. Buna rağmen insanlar bir şekilde geçmenin yolunu bulmuşlar. Karşıdan bir başka tepeden dolanarak gelen araçlar da var. Bu geçemeyen kamyonların arasından geçmeye çalışan ufak araçlar da. Yol kenarındaki dere taşıdığı toprak nedeniyle çamur renginde akıyor. Afganistan'daki nehirlerin çoğu zaman yılın çok büyük bir kısmında böyle kirli sulu akıyorlar. Çünkü Afganistan'da nehirlere çok fazla toprak karışıyor.
Karşı dağları, tepeleri daha doğrusu görüyorsunuz. Yağmur yağdıkça yerler oluşmuş ve küme küme, parça parça toprakların düşmek üzere olduğunu, dağın neredeyse tamamının parça parça bu nehre doğru yıkılmak üzere olduğunu görebiliyorsunuz. İşte bizim de yollarda en çok rastladığımız şey gelen sellerin ve oluşan heyelanların yolları kapatması ve bizim gideceğimiz yerlere çoğunlukla gidemememiz. Yolun açılmasını beklerken arıcılık yapan bir Afgan'ın kovanlarının yanına gidiyoruz. Arılar bu doğal ortamda katıksız organikten de öte bal yapıyordur diye düşünüyoruz. Buradan bal yemeden geçilmez diyoruz ama mevsimi olmadığı için kovanlarda bal olmadığını öğrenip üzülerek yola devam ediyoruz. Gene bir yerde iş makinesiyle yolun henüz açıldığını görüyoruz. Bu durumun her gün böyle olduğunu, bugün yolun burasında, yarın başka bir yerinde aynı durumun sürekli yaşandığını öğreniyoruz. Aracımız sel suyundan geçerken korkuyoruz. Yolun sağında, solunda tank enkazları görmeye devam ediyoruz. Yolculuğumuz boyunca dağ, dere, tepe, düz ova, yol kenarı demeden her yerde yüzlerce tank enkazı görüyoruz. Çekebildiklerimizi çekebiliyoruz ama çekemediklerimiz daha fazla. O kadar çok tank enkazı varmış ki artık araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyorlarmış. Fakat en son Pakistan'a hurda olarak satmaya başladıktan sonra kaldırabildiklerini, toplayabildiklerini toplamışlar, Pakistan'a satmışlar. Yolda sık sık hayvan sürülerinin arkasından geçiyoruz. Malum, Afgan ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Tank enkazının biraz ilerisinde bir yol lokantasında duruyoruz. Burada ne yenir? Tabii ki bu dağlarda yetişmiş semiz kuzu eti. Yollarda bu tarz et lokantalarına çokça rastlıyoruz. Daha çok et ve ciğer şiş yapıyorlar ve ne yalan söyleyeyim lokum gibi ve de çok da lezzetli. Okul yolunda gördüğüm tepelere asılmış renkli bayraklar, bezler dikkatimi çekiyor. Öğreniyorum ki savaşta şehit olanlar bedenlerinin düştüğü yere defnedilmişler ve bu bayraklar da mezar taşı niyetine başlarına dikilmiş. Afganistan'da gittiğimiz her yerde
dağların başında, mahalle aralarında, köylerde, evlerin pencerelerinde, damlarında bu arkamda görmüş olduğunuz gibi renkli bayraklar, çabutlar görüyoruz. Bunun ne olduğunu sorduğumuzda Rus-Afgan Savaşı'ndaki şehitlerin mezarları olduğu söyleniyor. Uzaklık anlayışı biraz farklı. 1 saat uzaklıkta dedikleri yere 5 saatte gittiğimiz oldu. Ayrıca yola çıktıktan sonra hiçbir zaman hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Ya araç bozuldu, ya yolu sel götürdü, ya yolu heyelan kapattı. En olmadığı çatışmalardan dolayı yola devam